Cezayir'in Osmanlı tarihiyle de çok derin bağlantıları var. İnsanlar da böyle gerçekten samimiler. Yani Cezayir halkı zaten Türkleri gerçekten seviyorlar. Hemen metrodan çıkar çıkmaz bizi karşılayan manzara böyle. Fransa'ya karşı yaptıkları bağımsızlık savaşında işte şehit olmuş insanlar, onların resimleri. Cezayir metrosu da böyle. Şimdi arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Sizi bu sefer dünyanın bambaşka bir köşesine getirdim. Kuzey Afrika'da Cezayir'e geldik. Cezayir'in başkenti Cezayir'deyiz ve muhteşem bir maceraya başlayacağız. Yaklaşık bir hafta 10 gün civarı buralarda olacağım. Cezayir'de birkaç şehri görmek istiyorum ve şimdi havaalanına indim ve tabii ki şehri keşfetmeye başlayacağız. Fakat öncesinde burayla ilgili, seyahatle ilgili size birkaç önemli bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar, böyle bir değişiklik yaptık. Cezayir'e geldim. Sizlere Cezayir'i hem tanıtacağım, hem gezdireceğim, hem kendim gezeceğim. Ve burayla olan, yani burayı size en detaylı şekliyle anlatacağım, göstereceğim. Şimdi havaalanındayım söylediğim gibi. Sağ olsun arkadaşım var burada. Ve bana burada kaldığım süre boyunca yardımcı olacak. Onunla buluştuk şimdi ve otelime gideceğim. Otel bulacağız daha doğrusu. Bakalım, ve Cezayir macerası başlıyor. Arkadaşlar, arkadaşım Kamel. Hi, hello. Everyone want come to Algeria? Call me. Definitely. Evet, Kamel sağ olsun. Çok eski yıllardan beri tanışıyoruz kendisiyle. Beni almaya geldi. Welcome. Algeria. Yeah. Evet arkadaşlar, burası Cezayir Havaalanı. Cezayir Havaalanı'ndan şimdi şehre doğru gideceğiz. Şehir merkezinde kalmayı planlıyorum. Tabii Kamel, söyledim ya, benim çok eskiden beri arkadaşım, dostum. Sağ olsun burada bana yardımcı olacak ve tabii kendisi bu işleri de yapıyor. Fransızca, Arapça, İngilizce biliyor. Your English is good? Normal. Normal. You can Good, understand good. everything. Good, Yeah. yes. I Yani can speak also. kendisi de söylediği üzere, eğer sizlerin de yolu bu tarafa düşerse zaten onunla kontak kurabilirsiniz. Onun da bağlantılarını, yani numarasını falan yazarım açıklamalara. İsteyenler için kolaylık olur. Biz şimdi önce tabii şehre doğru gideceğiz. Bir otel bulacağım. Arkadaşlar, şimdi Cezayir'de şöyle bir durum söz konusu. Aslında size ilk önce vize prosedürünü anlatmak istiyordum ama para bozduruyorum. O yüzden onunla devam edeyim. Önce para bozdurmanız gerekiyor. Çünkü ülkede dolar ve euro ile veya herhangi başka bir dövizle alışveriş yapamıyorsunuz. Herhangi bir şey ödeyemiyorsunuz. Ben de şimdi otel bulmadan önce para bozdurmak istiyorum ki otel parasını da ödeyebileyim. O yüzden önce para bozduracağım. Arkadaşlar, parayı bozdurdum. Yani burada tabii para bozdurmak da bir şey. Ve otel arıyorum hala. Oteli Allah'tan Kamel yardımcı oluyor da oteli beraber arıyoruz.
Yani her yer dolu. Bakalım nasıl yapacağız. Bir otel bulacağız artık bugün ve şehri gezmeye, görmeye başlayacağız. Tabii ben buradayken size biraz şey anlatayım. Cezayir vizesini. Cezayir vizesini arkadaşlar buraya, yani Türk vatandaşlarından Cezayir vize istiyor. İlk önce onu söylemek gerekiyor. Vizeyi almak için de konsolosluğa başvurmanız gerekiyor. Cezayir konsolosluğuna ya Ankara'da ya da İstanbul'da. Buna başvurmanız gerekiyor ya da aracı kurumlar var. Bunlar vasıtasıyla da başvurabilirsiniz. Ki ben öyle yaptım. Bir fotoğraf ve pasaportla vizenizi alabiliyorsunuz. En doğru yöntemi bu. Bir hostel bulduk galiba. Bakalım, ablalar falan var içeride. Onları ben çekmeyeyim en iyisi. Şöyle göstereyim de size. Selamünaleyküm. Arkadaşlar orayı beğenmedik, tek bir hostel gibiydi. Şimdi arıyoruz. Başka bir otele geldim burada. Bakalım, halen otel arıyorum yani. Bir türlü başlayamadık. İnşallah başlayacağız. Bir otele geldik. Bu otelde daha evvel aslında bildiğim bir otel ama bakalım nasıl olacak. Evet, otel burası arkadaşlar. Bu otele yerleşmeye karar verdim artık. Size tabi birazcık da odayı göstereceğim. Bu normalde 5 yıldızlı bir otel olarak geçiyor ama 5 yıldız değil. Yani Cezayir'in otel kalitesi pek dünya normlarına uymuyor. Aslında benim her zaman kaldığım bir otel vardı. Fakat doluymuş. Şimdi burayı tuttum. Yatağına falan aldanmayın. Anlatacağım şimdi. Şöyle bir yatağım var. Gardırop falan. Tamam. Televizyon. Bir havalandırma çalışmıyor. Sıcak. Yani dışarısı bayağı sıcak. Bakalım. Göreceğiz. Şu an için burada mesela havlu falan da yok. Bakalım, havlu istemeye gidiyorum şimdi. Evet. Otelimizin içi böyle. Bayağı bir otel gibi duruyor da. Otelin resepsiyon bölgesi de böyle. Aslında fena bir otel değil. Yani şöyle bakın, gayet normal. Yani burası içinde yine kalınabilecek otellerden bir tanesi ama dediğim gibi kliması bozukmuş. Neyse, şeyi yollayacaklar şimdi. Şeyi yollayacaklar. Havluları ve işte yani otel böyle arkadaşlar. Dolayısıyla bu arada geceliği 40 dolar bu otelin. 5 yıldız olarak geçiyor. Ama bence 5 yıldız değil yani. Evet, şimdi dışarı çıkıyoruz. Bakalım, sizlere biraz şehri gezdirmeye başlayacağım. Ve tabii ki aynı zamanda Cezayir'le ilgili, seyahatiyle ilgili yine bilgiler de vereceğim arkadaşlar. Bakın, kaldığım sokağımda böyle. Şehir merkezinde sayılıyor bu otel. Yani tam şehir merkezini hesaplarsak şehir merkezinden bir 3-4 kilometre daha dışarıda diyebiliriz. Yani yarı merkezi diyebiliriz bu otele. Ve Cezayir'e hoş geldiniz. Başlıyoruz. Şimdi şöyle ilk önce size birazcık Cezayir'i göstereyim. Cezayir'i göstermeye başlayayım daha doğrusu. Biz metro ile gitmeye karar verdik. Çünkü saat hemen hemen 5 oldu. Sabah 6'dan beri de yollardayım İstanbul'dan buraya. Ve şu an burada da bir trafik saati. Yani Cezayir çok büyük bir şehir. Bunların hepsini tabii size anlatacağım. Şimdi şuradan önce bir kahve alacağız. Kamelle. İnsanlar da böyle oturuyorlar. Bakın, kahveler, restoranlar, pastaneler var. Şurada biz de bir kahveciden kahve alalım. Biraz kahvelerimizi içelim ve metroyla şehir merkezine doğru gideceğiz. Evet, böyle kafeler var. 1000 dinar. Pizza 1000 dinar. 600 dinara var. Bakalım. Benim biz bu kafeye bir girelim bakalım. Outside. Evet, biz
Dışarıda oturalım tabi. İnsanlar da var şu an, bilmiyorum nasıl bir tepki verirler. Ya da çek mi derler, çek demezler mi? Onu da bilmiyorum. Evet. Come here. Yiyecek bir şeyler de bakacağız. Yiyecek de varmış. Şimdi ben burada. Can I film you? Yes. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Your name again? Achi. Achi. Okay. Achi. Achi. Croissant. 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 Croissant petit pain. Bakalım, bu bir croissant alayım. Evet, bir şeyler alalım. Önce bir şeyler yiyelim arkadaşlar bu arada. Aşi Türkiye'ye de gelmiş. Aşi. 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 İsmi de söyleyemedim. Çuem Türkiye. Yes. Yes. Bu kardeşlerim çok sempatik, samimi çıktılar zaten. Böyle burada hemen pastane gibi meyve, işte kek, cappuccino, her şey yapıyorlar. Şimdi getirecek bize, bir şeyler söyledim bakalım. Ambiyansta böyle ortam. Gördüğünüz gibi insanlar. Getirdi kardeşim beni, evet. Croissantlarımız böyle. C'est français. Français. C'est français. C'est français. C'est la viennoiserie. Hı. Cappuccino, ben de meyve suyu içiyor Kemal'de. صح هذا زي الكرام وواحدة petit pain. يا d'accord. Nice to meet you. Nice to meet you, merci. Arkadaşlar şimdi cappuccino söyledim bir tane, baksanıza. Vallahi çok da güzel yapmış çocuk. Güzel olmuş. Yanında da gördüğünüz, biliyorsunuz zaten, croissant söyledik. Croissant'dan da deneyeyim biraz. Tazecik. Kahvemizi içtik, hemen böyle başlayalım istedik daha videonun başındayken. Hepsi, o görmüş olduğunuz şeylerin hepsi 4 dolar, 1000 dinar yani. Burası da bir cami. Yani mimarisi görüyorsunuz bizden daha farklı. Ben tabi size şimdi şeyi anlatayım. İlk olarak ben niye Afrika'dayım? Rusya'dan sonra, işin aslını söylemek gerekirse ben bir değişiklik olsun istedim. Hem kanal açısından hem benim açımdan. O yüzden buraya geldim. Cezayir'de bildiğim, sevdiğim bir ülkeydi. O sebeple buradayım ve kimse de gelmiyor buraya. Birazcık da ondan geldim. Şimdi metroya doğru gidiyoruz. Vize prosedürünü biliyorsunuz, size kısaca anlattım. Ancak ben bu vizeyi arkadaşlar, hatta onu da şöyle söyleyeyim. Vizeyi Cezayir Vize Senet'ten aldım. Size de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. 2 gün içerisinde vizeniz çıkıyor. Sadece resim ve pasaportunuzu yolluyorsunuz. Bu şekilde vizenizi alıyorlar. Metroya doğru gidiyoruz tabi. Bu arada vizemi bu şekilde aldım ama bu bir reklam değil. Tavsiye ediyorum, yani ne istiyorsanız alabilirsiniz. We will buy ticket here. Okay. Bu şekilde geçiyorsunuz. Metro, Cezayir metrosu da böyle. Şimdi bilet şöyle ve 50 dinarmış. 50 dinar da 50 dinar arkadaşlar 20 sent falan yapıyor. 20 dolar sent gibi bir şey yapıyor. Ve evet, bayağı büyükmüş ha. Tabi Cezayir'de bir metro ağı da var arkadaşlar ve şimdi biz metro ile şehir merkezine gideceğiz. Çünkü söylediğim gibi çok büyük bir trafik sorunu var burada da. Cezayir'de Cezayir dinarı kullanılıyor ve bu 1 dinar, yani 1 euro, özür diliyorum, 1 dolar 135 dinar. Bankada
Ve tabii size söyledim ya, havaalanında geliyorlar. Eğer onlardan bozdurursanız da artık 200 ve üstü gibi bir şeyler oluyor. Yani bu şekilde bozdurursanız daha avantajlı oluyor. Metroda böyle arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Cezayir'de gördüğünüz gibi metro da var. Şimdi biz Amiroş'tan bindik ve 2, 3, 4. durakta Hamma'da ineceğiz. Orası Cezayir'in merkezi oluyor. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Böyle tabii size Cezayir'i uzun uzun anlatacağım ama şöyle şehitlerinin resimlerini asmışlar. Bunlar da Fransa'ya karşı yaptıkları bağımsızlık savaşında işte şehit olmuş insanlar. Onların resimleri bu durakta böyle sergiliyorlar. Güzel, evet, metro gerçekten, şunu da söyleyeyim, inanılmaz güzel geldi bana yani. Cezayir deyince tabii belki beklemiyorsunuz böyle şeyler ama gerçek manada ne kadar güzel ve modern olduğunu şimdi göreceksiniz. Hemen metrodan çıkar çıkmaz bizi karşılayan manzara böyle. Kolonyal dönemden kalma binalar, mimari, o tarz. Zaten şehrin bu bölümü, yani merkezi genelde öyle. Aşağıda deniz var. Deniz. Şimdi biz bu tarafa doğru gideceğiz sevgili arkadaşlar. What's the name of this street? Come on. Tafura. Tafura. La Grande Poste. La Grande Poste. Evet, burada büyük postane var arkadaşlar. Şurası. Ottoman Building. This is Ottoman Building. Okay. Arkadaşlar karşımızda Grand Poste de Alger var. Yani Alger'in büyük postanesi. Bu klasik Maghrib mimarisi arkadaşlar, Arap mimarisi. Cezayir'in en merkezi yeri işte burası. Gördüğünüz bu meydan ve yani Cezayir Büyük Postane'nin olduğu yer. Metrodan şuradan çıktık ve buraya geldik. Bütün işte gösteriler veya her şey burada yapılıyor. Yani bizim Taksim Meydanı gibi diyebiliriz. Who is he? Aktör. Aktör. Anladım. Cezayirli bir aktörmüş. Onunla da fotoğraf. Who is he? Osman Arivat. Osman Osman Arivat. Arivat. Ha. Osman Arivat'mış. Arkadaşlar söylediğim gibi bugün daha fazlasıyla tabi seyahatine odaklandık. Yani bugün ilk günüm daha ve daha yeni geldim daha doğrusu. Şunları söyleyeyim size ilk olarak. Türkiye'den buraya 4 tane havayolu şirketi uçuyor. Yani 2 tanesi büyük diyebiliriz, daha büyük. Diğerleri daha görece daha ucuz fiyata uçuyorlar. Türk Hava Yolları ve Air Alger uçuyor. Bir de Pegasus ve AJet uçuyor. Bunlar yine tabii her zamanki gibi reklam değil. Sadece bilmeniz açısından anlatıyorum bunları. Ben de Pegasus Hava Yolları ile geldim. Gayet uygun bir bilet buldum. Yeni uçmaya başladı onlar da. Eskiden uçmuyorlardı. Normalde Türk Hava Yolları buralara şu an yani minimum başlangıç fiyatları 500 dolar falan oluyor. Öyle uçuyorlar. Yani aslında Cezayir seyahat anlamında zor bir yer. Yani eğer gezgin birisi değilseniz, yani çok yurt dışı deneyiminiz yoksa ya da profesyonel gezgin değilseniz, yani burası zor bir destinasyon, onu söyleyeyim bir kere. Yani
her şeyiyle, dili, işte buraya gelmesi, vizesi, birçok şeyi bayağı sizi zorlayabilir. O yüzden Hi. How are you, brother? Good, the best. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Evet, insanlar da böyle gerçekten samimiler. Yani Cezayir halkı zaten Türkleri gerçekten seviyorlar. Bunu ilerleyen videolarda daha çok göreceksiniz. Ben şimdi size Cezayir sahilini ve bu limanı göstermek istiyorum. Biraz. Arkadaşlar mimari burada söylediğim gibi kolonyal dönemden kalma ve inanılmaz güzel. Bu arada sim kart aldım. Sim kartımı Mobilis diye bir firmadan aldım yine. Yani buranın en iyisi diye söyledi Kamel. Oradan aldım. Fiyatı da 1500 dinar. Dinar, 1 dinar arkadaşlar. Yani 1 dolar 222 dinar. 1500 dinar yani 6 dolar gibi bir şey yapıyor. 50 GB internet. Baksanıza binalara, evlere falan. Gerçekten de güzel. 1000 dinar 50 GB internet aldık 6 dolara. Gayet güzel. Arkadaşlar şöyle aşağıya bakın. Burası işte Cezayir limanı ve portu. Port Said. This is Port Said. Evet, Port Said denilen yer burası ve şimdi baksanıza binaları yine size şöyle göstereyim. Arkadaşlar burası tabii ki Fransız sömürge döneminden kalma olan binalar. Bunlar tam sahil kenarında. Gayet güzel bir görüntü oluşturmuş. Burada yürürken tabii size arkadaşlar Cezayir ile ilgili birkaç temel bilgiyi anlatmak istiyorum. Tabii buradan birçok daha video yapacağım. İlk olarak Cezayir'de olacağım. Ondan sonra Oran'a gitmeyi düşünüyorum. Vahran'a, yani İspanya'ya yakın, daha yakın bir kenti var. Daha batıda olan bir kenti var. İkinci büyük kenti buranın, oraya gitmeyi düşünüyorum. Onun öncesinde Cezayir'de söylediğim üzere birkaç videolar yapacağım. Ve yine belirtmiştim, kimse buraya gelmiyor. Çünkü söyledim ya, seyahati zor, vizesi var, pahalı. Ben şöyle başlayayım. Cezayir arkadaşlar, ilk olarak Cezayir isminin nereden geldiğini söyleyeyim size. Arapçası El Cezayir, yani adalar demek. Daha evvel bu görmüş olduğunuz bölümde, yani az önce yürümüş olduğumuz meydandan buraya kadar olan bölümde adalar varmış. Fakat tabi belki çağlar önce ondan dolayı ismi Cezayir olarak isimlendirilmiş. Yani arkadaşlar Cezayir şehrinin kurulduğu yerden denize doğru eskiden küçük adalar varmış. İsmi de bu adalardan geliyor. Zamanla bu adalar ana karayla birleşmiş olsa da ismi bugüne kadar gelmiş. Cezayir'in Osmanlı tarihiyle de çok derin bağlantıları var. Burası da eski bir Osmanlı yapısı. Şu an zaten üstünde vilaya yazıyor. Yani vilayet binası, valilik. Osmanlı döneminde yapılmış olan binalardan bir tanesi sevgili arkadaşlar burası. Ve gerçekten mimarisine baksanıza. Ya daha doğrusu şehrin tamamı öyle. İnanılmaz sevdim yani ben. Kamel. İsi kes köse. أصل الشعب مجلس الشعب. What? Tren yolu geçiyor arkadaşlar buradan da. Tren yolu da sahil boyunca gidiyor. Arkadaşlar bu binada Cezayir'in meclis binası. Başkentteyiz biliyorsunuz. Cezayir kentinin, yani Cezayir'in ülke olarak başkenti de Cezayir. Oranın meclisi de burası, meclis binası, milletvekillerinin bulunduğu yer yani. Tabi şimdi bugün de ilk günüm, daha tam da bilmiyorum yani, o tarafta polisler falan da var.
çekeyim mi çekmeyeyim mi tam emin olamadım. O yüzden şöyle gösterebildiğim kadarıyla gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar ülkenin tam adı Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti. Yani burası cumhuriyetle yönetiliyor. Kuzey Afrika. Hemen Akdeniz sahilinin yanında. Türkiye'den buraya 3,5 saatlik bir uçak yolculuğuyla gelebiliyorsunuz. Yani şu an aslında biz şu tarafa doğru döndüğünüzde denizin diğer tarafı İspanya, Mallorca, Ibiza, yani Balear adaları olarak bilinen adalar var. Onun ötesi de İspanya, Valencia. Şu an yani Avrupa'ya çok yakındayız arkadaşlar. Evet. Herhalde yarışma yapıyorlar orada. İnsanlar toplanmış böyle. ثانية الله يبارك اقرا وان شاء الله تجيب الباك هكذا هيا قاعد تحت جو يعطيكم الصحة. Herhalde bir yarışma yapıyorlar. Burada gösteriler falan yapıyorlar. İşte böyle halk toplanıyor gördüğünüz üzere. Şeyleri izliyorlar. Yapılan gösterileri, şovları izliyorlar. Arkadaşlar bu aşağısı da Alger, yani Cezayir tren istasyonu. Üstünde Gare du Alger yazıyor. Evet, buradan trene bineceğiz. Yani şehirleri birbirine bağlayan bir tren yolu ağı da var. Cezayir gerçekten de hani beklentilerim üstünde daha böyle gelişmiş bir yer gibi geldi bana ilk anlarda. Ve şunu da söyleyeyim size, tam bir Arap ülkesi havası da yok aslında. Kısmen halkını Türkiye'ye de benzetmedim değil. Ya bize benziyor toplum yapısı biraz. Arkadaşlar tabi sahilde olmamız sebebiyle çok güzel balık restoranları da var. Tabi balık da deneyeceğiz. Yemeklerini yiyeceğiz. Şöyle etler, daha birçok şeyler var. Baksanıza. Evet. Bu taraftan gidelim. Arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum sizlere. Birazdan tabi Cezayir nerede? Cezayir Kuzey Afrika'da. Akdeniz kıyısında yer alan muhteşem bir ülke bana kalırsa. Doğusunda Tunus ve Libya, güneyinde Nijer, Mali ve Moritanya, batısında ise Fas ve Batı Sahra ile komşu. Tam 2.381.741 kilometre karelik yüz ölçümüyle de, yani bu devasa yüz ölçümüyle Afrika'nın en büyük ülkesi konumunda. Tabii Fransız kültürü halen aslında burada hakim de diyebiliriz arkadaşlar. Croissantlar falan var kahvaltı anlamında. Biz de yedik biliyorsunuz. Bu tabii devasa büyüklüğüyle dünyanın da en büyük 10. ülkesi yüz ölçümü olarak Cezayir. Arkadaşlar binalara, mimariye bakar mısınız? Yani tabi bazı Fransızca yazıları hala görüyorum. Fransızlarla ilgili tarihlerini de anlatacağım size. Tabi Osmanlı ile ilgili dedim ya. Tarihi var. Osmanlı Cezayir'i 1518'de ilk kez almış ve tam kontrolünü 1534'te geçirmiş. Osmanlı'nın yönetiminde 312 yıl kalmış ve 1830 yılında ise Fransa Cezayir'i Osmanlı'dan almış. Kısacası böyle 132 yılda Cezayir Fransa sömürgesi olarak yaşamış. Bu Fransız balkonlu binaların sırrı bu arkadaşlar. Dolayısıyla kolonyal mimaride yapılmış bu görmüş olduğunuz evlerin çoğusu. Hatta hepsi. O yüzden böyle yani mimari.
Mesela bakın bankanın üstünde Crédit Populaire d'Alger yazıyor ve Arapçası da yazıyor. Yani halen aslında yazılarda, tabelalarda Fransızcayı da görmek mümkün. Evet, Cezayir mimarisiyle bir cami daha. Şöyle arkadaşlar bakın. Tabii daha fazlasıyla işin aslı sonraki videolarda gezeceğim, göreceğim. İnsanlarla daha fazla konuşacağız yine. Konuşabildiğimiz kadar. Ve tabii bakın tatlı satıyor bu abimiz de. Tatlı, kek, baklava. Hello my friends. How are you? Do you speak English? Français. Français. Oui. Je parle français un peu. Un peu. Evet, tatlılar satıyor arkadaşımız, görüyorsunuz. Çok da güzel tatlılar satıyor. Kamel, do you want? No? Take one. No? Bakalım. Ben şundan aslında bir tane tatmak istiyorum. Brother, can you give me from this one? 60. 60. How many much? One from this. Yeah. اعطيني وحده من هذيك كاري يا اخو تحتانيه. لا في الوسط. خلي سيدنا بيجي وحده. Evet arkadaşlar, böyle bir tatlı tadacağım şimdi. Dur bakayım. This is what? What is this, Kamel? وشنو هذا يا اخو؟ بجويه. Ceviz. بجويه. Bir ceviye. Yeah. Yüksek ihtimalle ceviz arkadaşlar. Şöyle. Baklavaya benziyor. Güzel. Like baklava değil mi? Evet. Bunun fiyatı da 70 dinarmış. Yani 3'te 1 desek 30 cent. 30 cents Kamel'de. Almost. Almost. Brother, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Selamun aleyküm. Can I film you? السلام ورحمة الله. Do you speak English? No, I English. أغاب حوسة. أغاب؟ نيجر. Arab Niger. أغاب حوسة نيجر. Tu connais Turquie? Turquie? Turquie, j'entends Turquie, mais j'ai pas parti en Turquie. Je connais pas. We didn't Non, go jamais. to- J'ai pas. Jamais parti en Turquie. İnşallah. Peut-être, Inch'Allah, peut-être. Inch'Allah. Brother. Inch'Allah. Inch'Allah. Toi, tu es venu ici, c'est bon. Ouais. Şapkan çok güzel. Hein? Your head nice. Chapeau, ouais. My head, nice. Nice, good. Good, tu déposes, tu viens le lever, tu déposes et Salam Merci alaikum. beaucoup. Merci, salam alaikum. Şurada arkadaşlar, burası da küçük bir cami. Sadece kadınlar için. Ne diyor bu ya? Teyze onu çektim zannetti, onu çekmiyor tabii. Halk genelde aslında böyle İnsanlar sıcakkanlı, gördüğünüz gibi. Çok seviyorlar Türkleri burada. Özellikle Osmanlı döneminden dolayı tabi daha Türklere içten ve sıcak yaklaşıyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Hatta benim şunu anlatayım, ben ilk Cezayir'e gelmem benim 2008 yılındaydı ve o dönemden bu zamana işin aslı birçok kez geldim iş için. Ve oradan biliyorum yani Türklere karşı yaklaşımlarını. Türk deyince akan sular duruyor gerçekten burada. Bunun da birinci sebebi Barbaros Hayrettin Paşa. Barbaros Hayrettin Paşa'yı burada hala severler. Yani her sokak, her bina burada göz alıcı, kalabalık da bir yer. Olabildiğince size şimdi burayı göstermeye çalışıyorum ama söyledim ya,
ileriki videolarda daha detaylı gezeceğiz. Gezilecek, görülecek çok yeri var. Büyük şehir. Size daha yakından tanıtacağım Cezayir'i. Tabii her yerde olduğu gibi tavuk döner, şavarma, mini tacos 200 dinar ve 250 dinar şeklinde satılıyor. Böyle yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten bu bölgede bakın yani her bina bazen eski de olsa yani onarılmış, restore edilmiş olanları da var. Çok güzel. Böyle dükkanlar, şöyle yemek yiyebileceğiniz yerler, işte daha birçok işte hediyelikler alabileceğiniz yerler burada fazlasıyla var. Yani şehir merkezindeki bu caddeler, ana caddelerin yan caddeleri hepsi böyle hareketli. İşte tekstil dükkanları, daha birçok yerler var. Arkadaşlar burası da Emir Abdelkader heykeli. Yani bu 1808 yıllarıyla 1883 yılları arasında yaşamış olan Cezayirli bir sultan ve direkt olarak denize bakıyor. Tabi bakıyormuş bir zamanlar. Şimdi artık orada binalar olduğu için bu manzarası kapanmış. Ama şimdi bu meydanda onun ismiyle anılıyor. Emir Abdülkadir Meydanı. Çok da güzel bir meydan. Ve şu caddenin ismi de şöyle, Emir Abdülkadir Caddesi. Bayağı da bir güzel şey yapmışlar buraya, bakın. Çeşmeler, her şeyler yapmışlar. İnsanlar vallahi, teyzeler de oturuyorlar ama şu an çekiniyorum onlardan, acaba göstersem bir şey diyebilirler. What is written here? Meclis. Aa, orada da, orası da meclismiş. Şurada yine çok güzel bir yol var ama bakalım. Böyle teyzelerle konuştum da kameraya çıkmak istemediler tabi. Kameraya çıkmak istemediler. Şöyle size yine bu tarafı da göstereyim. Baksanıza cadde güzel. Yani ben Cezayir'i de sevdim arkadaşlar. Beğendim. Şey olarak. Sizlerin de beğeneceğini umuyorum. Yalnız teyzelere gerçekten ben Türk'üm deyince tepkilerini görmeniz lazımdı. Yani gerçekten hani çok seviyorlar. Çok sevindiler ama işte burada biliyorsunuz yani bizde de öyle aslında. İnsanlar, hele o yaştaki insanlar hiç görünmek istemiyorlar internette. Saygı duyuyoruz. Yapacak şey yok. Cezayir'in toplam nüfusu 50 milyon kadar. Ortalama olarak 50 milyon kadar var. Ve bunların %80-85'ini Cezayir Arapları oluşturuyor. %10-15'lik kısmını ise Berberiler oluşturuyor. Ve geri kalan kısmını ise yine işte başka milletlerden insanlar oluşturuyorlar. Bu nüfusun arkadaşlar %90'ı da sahil kısmında, yani ülkenin kuzey bölümünde yaşarken %10'luk kısmı da kırsalda ve çöl tarafına olan kısımda, yani güney tarafında yaşıyorlar ülkenin. Ve ülkede resmi dil Arapça. Tabi burada yani modern standart Arapça değil de Cezayir lehçesi konuşuluyor Arapçanın. Yani burada tabi işte konuşulan dil biraz daha böyle Arapçanın Fransızcayla bir miksi gibi de diyebiliriz. Böyle bir dil konuşuluyor. Tabi Fransızca eskiden ikinci dil konumundaydı. Ya şu anda da yine insanların çoğusu Fransızca da biliyorlar ama yeni yetişen gençler daha fazlasıyla İngilizce de öğrenmeye başladılar. Aslında Fransızca buradaki önemini daha fazlasıyla yitiriyor. Selamünaleyküm. Selam. How are you? I'm fine. I'm fine. I am from Turkey.
Nice to meet you. Nice to meet you. We love Turkey. You love Turkey? We love Algeria also. That's why I am here. Thank you. Thank you. You speak good English. Just a little bit. Little bit. Okay. Have you been in Turkey? No. No? No. No? Come to We Turkey. won't, but we can't right now. Inshallah one day you can come. Inshallah, Inshallah. inshallah, exactly. Thank you so Thank much. you so What much. are your names? Shoki. Shoki? Şahin. Shahen. Yeah. Nice to meet you. Nice to Thank you. meet you. I will put you in YouTube. Okay. Thank you. Bye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani gerçekten seviyorlar. Hem Türkiye'yi hem Türk insanını seviyorlar, değer veriyorlar. Arkadaşlar, binalara gerçekten hayran kalmamak elde değil. Ve şöyle de bir havası yok değil haliyle. Şeye çok benziyor. Yani sanki Fransa'nın güneyinde, Marsilya'da ve civarında geziyormuşsunuz gibi bir hava katıyor buralar. Şimdi yine Grand Poste Alger'e geldik. Burası Arap mimarisi tarzında yapılmış olan bir bina ve şu an Cezayir'in posta binası halen halihazırda kullanılıyor. Bu bina Fransız sömürge döneminde yapılmış. Temeli 1910 yılında atılmış. Resmi açılışı ise 1913 yılında yapılmış bu binanın. Evet, bina burası arkadaşlar ve bakın, yani bu bölge de Avrupa havası da var. Yani gerçekten de Fransa'ya benziyor. Yani burası yeni Mağribi tarzında yapılmış şey olarak. İçeri giriliyor, buna başka bir videoda artık içerisine de girmek istiyorum. Arkadaşlar, herkese çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bugün ilk videomuzun sonuna geldik. Cezayir'deyiz. Yani bugün ilk günüm, artık sizlere her zamanki gibi şehrin birkaç görülecek yerini gösterirken bazı bilinmesi gerekenleri anlatmaya çalıştım ve Cezayir'den, yani başka şehirlerinden de birçok videolar yapacağım. Takipte kalın. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Tabii ki hype'lamayı ve mümkünse Super Thanks'le destek olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.